Emek Hobi kanalından herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bu sevimli kurbağacı öreceğiz. Sitle yapımı aynı. Fakat sadece şu burun kısmı ve diş yerini belirleyeceğiz. O kısım farklı. Kurbağacığın önce gözlerinden başlayacağız. Gözler dikmiyoruz arkadaşlar. Bu gözler aynı zamanda bakın hareket ediyor. Aşağı bakabiliyor. Böyle sağa bakabiliyor. Her iki gözde hareket ediyor. Bakın bu şekilde bu tarafa bakıyor. İstediğiniz yöne hareket ettirebiliyorsunuz ve çok sağlam, asla çıkmayan bir göz yaptım. Şimdi arkadaşlar e, bunları tamamen kafasından gövdesi ayaklarına kadar dikişsiz örüyoruz. Amigurumi zaten mümkün olduğu kadar dikiş kullanmama sanatıdır arkadaşlar. Ben de videolarıma dikkat ederseniz dikişsiz örmeye özen gösteriyorum. Şimdi bu gözleri yaptıktan sonra kafayı örüyoruz. Sonra göz yerlerini belirledikten sonra gözlerimizi yerleştiriyoruz ve örmeye devam ediyoruz. Kolları da ve bacakları da yine dikişsiz çıkartıyoruz. Boynuna elyaf koyuyoruz. Tel koymuyoruz. Tığ olarak 2 milim tığ kullanıyorum. Ayrıca 0,95 milim tığ da bu parmakları için kullanıyorum. Kollarına elyaf koymuyoruz. Ve ipin rengi çok güzel bir renk ve çok örerken de zorluk çekmeden çok rahat bir şekilde örülüyor. Ve arkadaşlar aynı zamanda sitle de yapımı aynı. Bunun videosunu ayrı bir şekilde çekmeyi düşünüyorum. Çünkü burunu öreceğiz ve yerleştireceğiz. Diş yerini belirleyeceğiz. Uzun bir video olabilir. E, Yani kurbağayla beraber aynı video içerisine koyarsam uzun bir video olacağı için bunu kısa bir video şeklinde burun kısmını yerleştirmeyi göstereceğim ve ağız kısmını. Malzeme listesini videonun açıklama kısmında aşağıda daha fazlası diye bir yer var. Videoyu tıkladığınızda orada hepsini göreceksiniz. Videomu beğenerek ve yorum yaparak bana destek olursanız bundan çok mutluluk duyarım. Şimdiden herkese kolaylıklar diliyorum. Gözden başlayacağız. Sihirli halka ile başlıyoruz. Sihirli halkanın içerisine 7 sık iğne örelim. Karşıyla birleştirmeden 3 tane sık iğne, pardon 3 zincir çekiyorum. 3 zincir ve karşıyla birleştiriyorum. Şimdi yanına bir tane artırma yapıyorum. Dört tane sık iğne örüyorum. Artırmadan sonra bir tane artırıyorum. Toplamda 2 defa artırmış oldum. Şimdi burada zincirin üzerine bakın
3 tane zincir çekmiştik. 3 tane sık iğne örüyorum zincirin üzerine. Ve yanındakine de sık iğne örüyorum. Zincir çekmeden ipi birazcık uzun kesiyorum. Bu ortadaki sihirli halkanın ipi. Şimdi bu sihirli halkanın ipini buradaki boşluktan, yani bakın 3 tane zincir çektiğimiz yerdeki boşluktan çıkartıyorum ve gözün bu yüzünü kullanacağız. Yani ters yüzü bize bakacak. Sihirli halkanın ipini biraz kısaltıyorum. Bu ip uzun kalıyor. Şimdi yeşil renge geçiyorum. Bu ipi sağlıyorum ve örgünün ters yüzü bana bakacak şekilde tutuyorum. Arka lobdan yeşil renkle başlıyorum. Bir zincir, aynı yere batarak burayı sabitliyorum. Şimdi şu yeşil ipi biraz aradan yürüttükten sonra koparacağım. Şimdi ikincisine artırma yapıyorum. Beş tane sık iğne örüyorum. Bir tane artırıyorum. 5 sık iğneden sonra. Şimdi tekrar 5 tane sık iğne ile bu sırayı bitireceğim. Bu ipi yine kendime doğru şöyle çekiyorum. Sağa doğru. Daha sonra bu ipi kullanacağız. Karşıyla birleştiriyorum. Buraya işaretimi koyuyorum. Şimdi bu ipi kullanalım. Bakın böyle tek olan yerden iğnemin ucu bana bakacak şekilde tutuyorum. Şunları arkaya alıyorum kısma ve yanındakine de aynı şekilde
batıyorum. Burayı düzgün bir hale getirdikten sonra arka taraftan şu şekilde arka taraftan batarak bu taraftan, evet, bu ipi biraz kısaltıyorum. Vidalı göz takınca bu altta kalacak. Bakın vidalı göz takacağım yer burası. Belli zaten. Şuradaki arkadaki ipi çekince bakın şuradaki yeşil olan değil. Ortadaki sihirli halkanın ipini, bakın buradaki sihirli halkanın ipini arkaya doğru çekince görünüyor. Beyaz ipi çekince. Buraya işaret de koyabilirsiniz. Şimdi bir sıra toplamda ilmek sayım 14 olmuştu. Arttırmıştık bu sırada yeşili. Şimdi 14 tane sık iğne örelim ve gözü tıkacağız. İşaretin olduğu yerle birlikte 14. Toplamda 2 sıra 14 sık iğne ördüm. Şimdi eksiltme yapacağım ama birer tane sık iğne atlayarak eksilteceğim. 7 kez eksiltmiş olacağım. Burası değil, burası. İkincisi. Üçüncüsü. Dördüncüsü. Beşincisi. 6. 7. İşaretin olduğu yerle birlikte 7. Bakın buraya elyaf koymaya hiç gerek kalmadı. Eksiltmeden sonra 7 sık iğne kalmıştı. Şimdi 7 kez arttırıyorum. Sıra sonuna kadar 7 kez arttıralım. Şimdi 2 sıra 14 sık iğne ördükten sonra birer tane atlayarak eksiltme yapıyorum. Yedi kez eksiltmiş oluyorum. Bir zincir,
İçerisine elyaf koyuyoruz. Elyafı koyalım ve ağzını kapatıyoruz. Sekiz sık iğne sihirli halkanın içerisine ördüm. Şimdi karşısıyla birleştirelim. Buraya işaretimizi koyalım. Şimdi artırma yapıyorum. Sekiz tane artırma yapıyorum. Her sıraya çift batarak. Şimdi bir sık iğne, bir artırma. 8 kez. Bir sık iğne, bir tane de artırmayla bu sırayı bitirdim. Toplam 24 sık iğnem oldu. Şimdi bir tane artırma yapıyorum. Bir tane sık iğne, bir artırma, 7 sık iğne örüyorum. Yedi sık iğne ördüm. Şimdi bir tane artırıyorum. Bir sık iğne, bir artırma örüyorum.
Tekrar bir sık iğne, bir artırma, 2 defa bir sık iğne, bir artırma yaptım. Şimdi 7 sık iğne örüyorum. Bir tane sık iğne örüyorum. 7 sık iğneden sonra ve bir tane artırmayla bu sırayı bitiriyorum. Toplam 30 sık iğnem oldu. 4. sırayı yaptım. Şimdi bir sık iğne, bir arttırma, 2 sık iğne, 2 sık iğne, bir tane artırıyorum. 8 sık iğne örüyorum. 8 sık iğne ördüm. Bir tane artırıyorum. Şimdi 2 sık iğne, bir artırma, 2 sık iğne ördüm. Bir tane artırıyorum. Tekrar 2 sık iğne, bir artırma yapıyorum. 2 defa 2 sık iğne, bir artırma yaptım. Şimdi 8 sık iğne, sekiz sık iğne ördüm. Bir tane artırıyorum ve bir sık iğne ile bu sırayı da bitiriyorum. Toplam 36 sık iğnem oldu. Şimdi son artırmalarımı yapacağım. 2 sık iğne, bir arttırma, 3 sık iğne, bir arttırma şimdi. Dokuz sık iğne örüyorum. Dokuz sık iğneden sonra bir artırıyorum. 3 sık iğne, bir artırma yapıyorum. Tekrar 3 sık iğne, bir artırma, yine 2 kez. 3 sık iğne, bir artırma yaptım 2 kez ve artırmalar hep üst üste geliyor ve kafa oval bir şekilde olacak. Şimdi 9 sık iğne örüyorum.
9 sık iğne ördüm. Bir tane artırıyorum ve bir tane sık iğne ile bu sırayı da bitiriyorum. 6. sıramız da bitti. Toplam 42 sık iğnem oldu. 42 sık iğne bir sıra örelim, sonra görüşelim. Şimdi bir sıra 42 sık iğne ördüm. Bakın oval bir şekilde şekli çıktı. Şimdi gözleri yerleştireceğiz. 7 sık iğne örelim. 7 sık iğne ördüm. 2 tane zincir çekiyorum ve gözü yerleştiriyorum. Her iki göz de aynı olduğu için fark etmiyor sağ sol. Şimdi 2 tane zincir çektikten sonra bakın 3 tane boşluk atlayacağım. Oraya da işaret koyalım. Hemen ilk sık iğneden başlıyorum. 1 2 3. Şurası. Gözü alıyorum ipin arasına. Bakın bu şekilde ve bunu böyle çekiyorum ve işaret koyduğum yere bakın böyle arka kısımdan atıyorum. İlmek kaydırarak batıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bakın bir zincir. Artık bu ipe ihtiyacımız yok. Şimdi yanındaki sık iğneye batıyorum. Bir tane sık iğne ördüm. 12 tane sık iğne öreceğim. Şimdi 2 tane ördüm. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Tekrar 2 tane zincir. Yine işaret koyalım. Batacağımız yere hemen ilk sık iğneden başlıyorum. 1 2 3. Buraya işaret koyuyorum. Gözü ipin arasına alıyorum. Bakın. Tekrar şunu çekiştirerek şu kafayı yine işaret koyduğum yere oraya batıyorum. Yine ilmeği kaydırıyorum. Bir zincir ve yanındaki sık iğneye batıyorum. Bir tane sık iğne ördüm. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 17 tane sık iğne ördüm. Şimdi devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 sık iğne ördüm. Şimdi zincir boşluğuna 2 tane sık iğne örüyorum. 1, 2. Şimdi ilk sık iğneye batıyorum. İlk sık iğnemiz görünüyor. Bakın. 2 tane zincir boşluğuna battım. Şimdi zincir boşluğundan çıktım ve ilk sık iğneye battım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Şimdi 10 sık iğne ördüm. Tekrar buradaki zincir boşluğuna 2 tane sık iğne örüyorum. 1, 2. Şimdi burada da ilk sık iğneyi örüyorum. Bakın. İlk sık iğneden başlayarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 7 sıra 42 sık iğne ördükten sonra eksiltmelere başlayacağız. Eksiltmeler azaldıkça içerisine elyaf dolduracağız. Ve elyaf doldururken arkadaşlar bakın şuradaki içindeki şu şekilde bakın elyafı buraya koyuyoruz ve bunlar bu tarafta kalacak şekilde. Bunlar bu tarafta kalacak ve elyafları buraya yerleştireceğiz. Bakın bu şekilde. Dolayısıyla gözler bu şekilde olacak. Şimdi eksiltmelere başlayalım. Beş sık iğne bir eksiltme yapacağım. 6 kez.
Sıra sonuna kadar 6'yı tamamlayalım. 5 sık iğne, bir eksiltme. Sıra sonuna geldim. Şimdi toplam burada ilmek sayım 36 oldu. 42 idi, 36 oldu. Şimdi 4 sık iğne, bir eksiltme. Sıra sonuna kadar 6 kez 4 sık iğne, bir eksiltme. Sıra sonuna geldim. 4 sık iğne, bir eksiltmeyi tamamlıyorum. 6 kez tamamladım. Şimdi 3 sık iğne, bir eksiltme, bir tane ördüm. Yine sıra sonuna kadar 3 sık iğne, bir eksiltmeyi tamamlayalım. 3 sık iğne, bir eksiltme, 6 kez ördüm. Toplam ilmek sayım 24 oldu. Şimdi 2 sık iğne, bir eksiltme, sıra sonuna kadar 6 kez 2 sık iğne, bir eksiltme şeklinde örelim ve içerisine elyaf yerleştirelim. Dediğim gibi bakın, şu kısım içerisindeki gözün arka kısmı burada kalacak. Şu şekilde şuralarını dolduracağız. Şöyle elyafla buralarını, bakın şu gözün arkası şu şekilde kalacak. Şimdi bu sırayı tamamlayalım ve elyaf dolduralım. 2 sık iğne, bir eksiltme, sıra sonuna kadar ördükten sonra içerisine elyafı dolduralım. Sonra görüşelim. İçerisine elyaf yerleştirdim ve ince bir tığla yine elyafları şuradaki gözün alt kısımlarına doğru yerleştirelim. Evet. Bakın, gözümüzün şekli bu şekilde. Bunlar sağa sola hareket edebiliyor. Aşağı yukarı. Bakın, şimdi bu tarafa bakıyor. Böyle yaparsak bu şekilde istediğimiz yöne gözleri çeviriyoruz. İstediğimiz yöne bakabiliyoruz. Şimdi burada eksiltmeme devam edeceğim. En son 2 sık iğne, bir eksiltme yapmıştık. Şimdi bir sık iğne, bir eksiltme yapacağız. Daha sonra burayı da, sonraki eksiltmeyi de yaptıktan sonra sabit bir şekilde öreceğiz. Şimdi burayı yapalım. Şimdi yine sıra sonuna kadar bir eksiltme, bir sık iğne, bir eksiltme şeklinde sıra sonuna kadar 6 kez örelim. Bundan sonraki eksiltmeyi farklı yapacağız. Bir sık iğne, bir eksiltme yaptım. Toplam ilmek sayım 12 oldu. Şimdi son eksiltmeyi yapacağım.
sık iğne bir eksiltme yapacağım. Dört kez eksilteceğim ve ilmek sayım 9 olacak. Burada birer tane atlayarak eksiltelim. Birer tane atlayarak eksilttim. Burada arkadaşlar 3 kez eksiltmiş olduk. 4 kez değil, pardon. 2 sık iğne bir eksiltme, 2 sık iğne bir eksiltme, 2 sık iğne bir eksiltme, 3 kez eksilttik ve toplam ilmek sayımız 9 oldu. Şimdi beraber örelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Şimdi bakın 9 sık iğne oldu. Ağız kısmını yapacağız. Şuradaki gözün altındaki o zincirin içerisine sık iğne yapmıştık. Oradan sayalım. 1, 2, 3. Şöyle üçüncüye işaretimi koydum. Burada da aynı şekilde bu hizadan şöyle ayarlayalım. Evet. Bu şekilde. Şimdi bakın buradan şu kısımdan, yani şu 9 sık iğne örmüştük. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. sıranın üstünden battım. Ağız kısmını oluşturdum. Böyle sevimli bir kurbağa yüzü çıktı ortaya. Şimdi bu ipleri kesiyorum. Birbirine bağlayıp içerisine yerleştiriyorum. 9 sık iğne örmüştük bir sıra. Burayı da sayıyoruz. Toplam 85 sıra 9 sık iğne örüyoruz. Bakın şöyle. İpimiz, işaret ipimiz döne 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 arkaya geliyor. Tam 85 sırada bu şekilde oluyor. Bakın arka kısmı denk gelmiş oluyor. 85 sıra örelim. Gövdeyi, kolları ve bacakları ve tırnaklarını, video çok uzun olacağı için ikinci
videoda yapmayı düşünüyorum. Şimdi yanak kısmını yapalım. Bunun için de herhangi bir pembe ip muhtemelen herkeste vardır. Elimde bir tane fuşya bir ip vardı. Fuşya da kullanabilirsiniz. Herhangi bir pembe ip kullanabilirsiniz. Sihirli halkanın içerisine 7 sık iğne örüyorum. İpimi sıkıca çekiyorum ve birazcık uzun kopardıktan sonra zincir çekmeden bu şekilde bırakıyorum. Burayı düzgün bir hale getirdikten sonra şimdi şu ortadaki sihirli halkanın ipi, şu da karşılıklı birleştirdiğimiz yerin ipi, bakın karşılıklı birleştirdik. Bu sihirli halka, bu karşılıklı birleştirdiğimiz ipi, bunun karşılığını alıyorum. Şu şekilde bu yüzünü kullanacağım. Şöyle ayarlıyorum ve aynı hizada olacak şekilde, bakın şöyle buradan ipimi çıkartıyorum herhangi bir yerden, buraya parmağımla bastırıyorum veya bir iğneyle de burayı tutturabilirsiniz. Şimdi bunu aynı ipi, diğer ipi yani, bakın sihirli halkanın ipiydi bu. Bunu da buradan geçiriyorum. Bakın şöyle. Aynı yerden çıkıyorum. İpleri böyle çektikten sonra şu şekilde dikmeden arkadaşlar sıkıca bunu bağlıyorum. Sıkıca bağladıktan sonra içerisine yerleştiriyorum. Gayet sevimli oldu. Birinci videomuz bu kadar. İkinci videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.